Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel trend bir modelle beraberiz. Evet, bu modeli yapalım. Evet, hazırsanız modelimize geçelim hemen. Hemen yaptığım küçük parçamı göstermek istiyorum. Başlayalım. Kenardan ilk ilmeğimizi boşalttık. Kenardakiyle birlikte 3 tane ters yapıyoruz. Çünkü dikiş payımız olması gerekiyor. 2 tane düz yapıyoruz. Ve 4 tane ters ilmek örmemiz gerekiyor. İki modelin arası 4 tane çünkü. 2 tane düz yaptık. 4 tane ters ilmeğimiz var. Hemen sayalım. 4 tane olması gerekiyor çünkü. 2 tane düz ilmeğimiz var. Ve kenarda kalan ilmeklerimiz. Modelimizi yerleştirdik. 4 2 4 2 diye yerleştiriyoruz arkadaşlar. 4 tane ters, 2 tane düz olacak şekilde. Modelimizin kurulumu böyle. Modelin arka yüzüne geldiğimiz zaman sadece ters ilmekleri ters, düz ilmekleri düz yapıyoruz. Bütün modellerimizde yaparken kenar payı bırakmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Modelinizi ona göre ayarlarsınız. Modelin ön yüzüne geldiğimiz zaman yine tersleri ters, düzleri düz olacak şekilde örüyoruz. 4 tane tersimiz var, 2 tane düzümüz var. Modelin ilk kurulumu böyle arkadaşlar. Modelin kurulumunu göstereyim şöyle. Arada 4 tane tersimiz var, 2 tane düzümüz var. Bütün modeli ilmekleri bu şekilde yerleştiriyoruz. Şu ana kadar sadece modelin alt tabakasını oluşturduk. Modelin yine arka yüzündeyiz. Ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz yapıyoruz. Ve modelin arka yüzünden yapmaya devam ediyoruz. Şu anda 4. sırayı yapıyoruz arkadaşlar. Evet. 4. sıramızı bitirdik. Şimdi modelin asıl kurulumunu göstereceğim. Kenardaki ters ilmeklerimizi aldık. Düz ilmeklerimize geldik. Bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane sıra yaptık. 4. sıranın en altından şişimizi karşı tarafa gönderip ipimizi dolayıp çıkartıyoruz. Ve sol taraftaki şişimize geçirip ikisini bir alıyoruz. Aynı işlemi tekrar bunda yapıyoruz. İkisini bir alıyoruz. Bakın. Aradaki ters ilmeklerimizi yapıyoruz. Hemen sıraya çıkınca tekrar göstereceğim. 1, 2, 3, 4. Şöyle alırsak daha iyi görürsünüz. 4. sıranın en altından şişimizi karşı tarafa gönderiyoruz. Ve çıkartıyoruz ipimizi. Hemen diğer şişimizle yer değiştiriyoruz. İkisini bir alıyoruz. Tekrar şişimizi karşıya gönderiyoruz. İpimizi çıkarttık. Ve ikisini bir aldık. Evet. 4 tane arada tersimiz var. Bakın. Elimle gölgesini görüyorsunuz. Elimin altından 1, 2, 3, 4 tane düzün 4. sıranın altından şişimizi karşıya gönderip alıyoruz. İlmeği soldaki şişimize aktarıyoruz. İkisini bir alıp çıkartıyoruz.
Çıkarttığımız ilmeği birleştiriyoruz. Küçük bir kelebek görünümünde. Şu anda böyle. Ama bağlantısını göstereceğim. Modelimiz farklı bir yöne gidecek. Kenardaki terslerimizi, arkada düz oluyor, onları yapıyoruz. Şimdi buradaki ters ilmeğimizi ters alalım. Çünkü burada kaydırabileceğimiz bir model yok. Ama burada kaydırma işlemi yapmak zorundayız arkadaşlar. Bakın buradan ortada ters görünüyor. 2 tane yanından düz ilmeğimizi alıp biraz önce çıkarttırdığımız ilmekle yer değiştiriyoruz. Ve ters örüyoruz. Hepsini ters örüyoruz. Burada aynı şekilde 2 tane düzümüz var. Aradaki tersimiz. İkisini yer değiştiriyoruz ve ters örüyoruz. Yani modelin ön yüzünde ters olması gerekiyor. Ters olan modelimiz 2 tane düz ilmeğimizle yer değiştiriyor. Tekrar göstereceğim. Burada ters ilmeğimiz var, 2 tane düz ilmeğimiz var. Hemen ikisini çıkarttık. Diğer şişimize geçirdik ve tek ilmeğimizi sağa kaydırdık. Tek ilmeğimiz bir sağa bir sola kayıyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet, tersten sıramızı tamamlıyoruz. Hemen düzünden göstermek istiyorum. Modelimiz oluştu. Tabii ki ilk sırada çok fazla belirgin değil ilk modelde ama hemen ikincisinde düzelteceğiz arkadaşlar. Daha da düzgün duracak. Hemen ikinci modelimizin kurulumuna başlıyoruz. Burada ters olan ilmeklerimizi sayacağız. Kenardaki ilmeklerimiz bu defa düz olan ilmeklerimiz ters olacak. Ters sayıyoruz. İkisinin bağlantısı olan düz ilmekler. Bakın buradan buraya aktardık onu. Aynı şekilde buradakileri de aktardık. Düz ilmeklerimizi buraya getiriyoruz. 4 tane ters ilmek sayıyoruz. Aktardığımız 2 tane ilmeğimizi düz olacak şekilde örüyoruz. Diğer ilmeklerimizi tamamen ters örüyoruz. Böyle yaptık. Şimdi arada 2 tane modelimiz yerleşmiş durumda. Evet. Şimdi ikinci sırada çok daha belirgin olacak. Burada yapmamız gereken biraz önce olduğu gibi ters ilmeğimizi, ters düz ilmeğimizi düz şekilde öreceğiz. Ve 4 sıra örüyoruz arkadaşlar. 5. sırada modelimizi yerleştirmemiz gerekiyor. Modelimizin ön yüzündeyiz. 3. sırayı yapıyoruz. Sadece tersi ters düzü düz öreceğiz. Modelimizi yerleştirinceye kadar. Evet, 4. sıramızı yapıyoruz bakın. 5. sırada modelimizi yerleştireceğiz çünkü. Sayması buradan çok daha kolay. Ön taraftan kafanız karışmasın. Buradan terslerimizi saydığımız zaman 4. sırada olduğumuz net bir şekilde anlaşılıyor.
arka yüzünden 4. sıradayız. Şimdi terslerimize geldik. Hemen modelimizi yerleştireceğiz. Tekrar göstereceğim. Tersleri örüyoruz. Biraz önce yaptığımız gibi buradan sayıyoruz arkadaşlar. Bakın böyle ayırdım. 1, 2, 3, 4. Gördünüz? Bunun en altına şişimi karşı tarafa gönderecek şekilde şişimi gönderdim, ipimi çıkarttım. İlmeğimizi ters çevirdik. Çünkü burası açık durmalı. İkisini bir çıkarttık. Aynı yerden tekrardan şişimizi gönderdik. Bu defa çevirmeden ikisini bir aldık. Aradaki 4 tane tersimizi ördük. Düz ilmeğimize geldiğimiz zaman yine 4 tane sayıyoruz. 4 sıra geçişleri. En altından ilmeğimizi çıkartıyoruz. İkisini bir alıyoruz. Aynı işlemi tekrarlayıp diğer düzümüzün üzerine de bir ilmek çıkartıp ikisini bir alıyoruz. Hemen yanındaki tersleri örüyoruz. Modelimizi böylelikle çıkartmış olduk. Şimdi şey yapacağız. Arka sırasından da modelimizi tamamladıktan sonra tekrar göstereceğim. Burada sadece ters yapıyoruz. Ters yaptığımız gibi burada kaydırma işlemi yapıyorduk arkadaşlar. Bakın 2 tane düzümüz var. Biraz önce tek olan 2 ilmeği birden çıkarttığımız ilmeğimizi ön taraftan alıp örgünün önünden alıp modelin önünden yanındaki 2 tane düzü ve onu yer değiştiriyoruz. Ve ters örüyoruz buradan. Sağ tarafa kaydırdık yani anlayacağınız. Şimdi bu ön taraftan tek ilmeğimiz olan, buradan da ters ilmeğimiz olan ilmeğimizi ve 2 tane düz ilmeğimizi yine yer değiştiriyoruz. Yer değiştirdik. Tek ilmeğimiz oraya gitti. Bu sırada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Ama sadece ilmek değiştiriyoruz. Şimdi bu ortadaki ilmeğimizle kenardaki 2 tane düz ilmeğimizi yer değiştiriyoruz. Bunları çıkartıyoruz ve arkadan çıkarttığımız ilmeğimizi tutuyoruz ve ters örüyoruz. Bir modelimizi daha bitirdik. 2 model yaptık şu anda. Hemen düzünden göstereceğim. Gerçekten çok güzel duran bir model. Çok hoş yani. Hepimizin kolaylıkla yapabileceği bir model. Modelin 3. kurulumunu göstereceğim. Umarım anlatabilmişimdir. Kenardan dikiş payı olan ilmeklerimizi ördük. 2 tane düz ördük. Arada 4 tane ters ilmeğimiz olması gerekiyor. Bunu unutmuyoruz. 2 tane düz, 4 tane ters, yine 2 tane düz ve dikiş payı olan kenar ilmeklerimiz ters. Evet, birinin daha kurulumunu yaptık. Bir modelimizi en kenara, bir modelimizi ortaya yerleştiriyoruz. Yani modelimizi kayarak yerleşiyor. Bir buraya, bir buraya, bir buraya, bir buraya. Aynı bu şekilde. Ve üst üste geldiği zaman muntazam bir şey çıkıyor ortaya. Özellikle de beyazda kesinlikle çok güzel duruyor. Yapmak isterseniz bütün renklerimiz çok güzel zaten ama ben beyazda çok seviyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak kesinlikle ücretsizdir. Hepinizi bekliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.